Arkadaşlar merhaba, ben Başak. Bu benim ilk videom ve size burada trading yolculuğumdan bahsedeceğim. Burada diğer kanallarda olduğu gibi trading nedir, long nedir, short nedir, stratejiler nedir bunlardan bahsetmeyeceğim. Onları gidip başka kanallardan izleyebilirsiniz. Ben burada kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Konuştuğum ve konuşacağım durumlar kesinlikle tavsiye değildir. Ben kendi analiz yeteneğime, kendi stratejilerime ve kendi algıma göre işlem açıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Başlangıç serüvenimde aslında şöyle oldu. Ben borsaya zaten çok ilgiliydim fakat hiç anlayamadığım bir alandı. Yani insanlar nasıl işlem açıyor, nasıl kazanıyorlar, nasıl kaybediyorlar, hani bunlarla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Ben de 2 sene önce Twitter'da bir hesap buldum. Onu takip etmeye başladım. Orada işte birazcık anlatmaya başladı. Ben de böyle heyecanlandım. Aa işte ben de mi yapsam diye. İlk 2 sene önce denedim ve bunu İstanbul borsasında denedim. Onu yaklaşık olarak 3-4 ay götürdüm. Girdiğimle çıktım tabii ki ama ne yaptığımı hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani o Twitter hesabını takip ediyordum ve Twitter hesabında şu an girin, şu an çıkın. İşte deli gibi o hesabı takip ediyordum ve onun dediğini yapıyordum. Ve bu şekilde bu serüvene girmiş oldum ama sonrasında çıktım. Çünkü bu böyle çalışılmadan rastgele girebileceğiniz bir alan değil. Ondan sonra 2 sene boyunca bununla hiçbir şekilde ilgilenmedim ta ki Eylül 2025'e kadar. O da şu şekilde oldu. Eylül ayında eşim her gün işten eve geldiğinde akşam en yakın arkadaşıyla birlikte işte chartlara bakıyor, grafiklere bakıyor ve bir şeyler hakkında konuşuyorlar böyle. Ben de hep soruyordum işte ne yapıyorsunuz siz, ne konuşuyorsunuz? Meğersem arkadaşı Amerika borsasında ETF'leri oynuyormuş. ETF dediğimiz şey de borsada işlem gören yatırım fonları. Her akşam geliyorlar ve 2-3 saat telefonda bunu konuşuyorlar. Sonra hafta sonları arkadaşı bize geliyor ve televizyonda böyle büyük ekranda çalışma yapıyorlar. İşte buna yazılım mı yapsak, ne zaman gireceğini, ne zaman çıkacağını, acaba böyle gelirimizi arttırabilir miyiz tarzı böyle kafa yormaya başladılar. Ben de izliyorum oturmuşum ama hiçbir şey anlamıyorum hala. Arkadaşı opsiyon oynuyor. Hiçbir şey anlamıyorum, bir de işin içine opsiyon girdi ya. Siz ne yapıyorsunuz diyorum, böyle sanki hani Çince konuşuyorlar bana. Ben de böyle izliyorum. Ondan sonra dedim ki bana lütfen bunu öğretin, ben öğrenmek istiyorum yani, siz ne yapıyorsunuz? Ve oturduk, bana anlatmaya başladılar. Tabii onlar da anladığı kadarını anlatmaya çalışıyor ama anlamıyorum. Onlar da anlatamıyor. Bana bir şey söylüyorlar da ben algılayamıyorum. Çünkü bütün terimlerden o kadar uzağım ki. Yani grafiği anlayabiliyorum, grafiği de okuyabiliyorum. Fakat opsiyon ne yapıyorlar bunu algılayamıyorum. Ben de dedim ki bana bunu bir gün piyasa açıldığında canlı olarak göstereceksin. Arkadaşımız Amerikan borsasında ETF opsiyonu oynadığı için Amerika saati açılışına göre hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden Amerika'da piyasa 9.30'da açıldığında burada saat 5.30 oluyor. Ben de dedim ki ben senin evine geleceğim ve bana 5.30'da ne yapıyorsun göstereceksin. Hiç unutmuyorum, bir cuma günü gitmiştik tam 5'i 20 geçe ve dedim ki tamam şu an hazırım, sana kilitlendim ve bana öğreteceksin. O da tamam dedi. Açıldı, işleme girdi, bir dakikada $200 aldı. Sonra bir daha girdi, $500 aldı falan, böyle ben şeyim, ne oluyor ya falan oldum böyle. Nasıl kazanıyorsun dedim hemen böyle. Sonra bana anlatmaya başladı. Arkadaşımız günlük alım satım yaparak opsiyonlara oynuyor ve bu şekilde aslında ilerliyormuş ve bu da hisseden farklıymış. Hissede şöyle bir şey var. A şirketi var diyelim ve bunun değeri $100. Siz diyorsunuz ki 6 ay sonra bu $120 olabilir. O zaman ben bundan bir adet alayım. Hatta opsiyonlarda şöyle bir durum var. Benim anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Gün içinde grafik çok fazla hareket ediyor ya, siz gün içindeki o grafik hareketliliğine oynuyorsunuz. Opsiyonlar aslında bir kontrat. Yani siz direkt hisseye girmiyorsunuz aslında. O hissenin kontratını alıyorsunuz gibi düşünün. Şöyle örnek vereyim. Piyasa diyelim $600'dan açtı. Siz de grafiğe baktınız ve kendi stratejinize göre dediniz ki bu piyasa bugün kesin düşecek. Açtığı piyasa değerinin altında kontrat satın alabiliyorsunuz ve piyasa birden düşerse o kontrat değeri birden yükseliyor ve yükseldiği için bunu siz kendi belirlediğiniz fiyattan satabiliyorsunuz gibi düşünün. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda ekranda gösterebilirim nasıl yaptığımı ve daha iyi anlatabilirim. Sonra eve geldik. Bende hemen bir uygulama var. O uygulama üstünden hesap açtım ve oraya $200 attım. Dedim ki ben de deneyeceğim. Sonra pazartesi oldu ve pazartesi günü arkadaşımızı telefonda aradık. Ben de ekrandayım, yani ekranı açtım, telefon yanımda, işte ne yapacağım hemen bekliyorum böyle. 3 işlem yaptım. 3 işlemde de ama ne yaptığımı katiyen bilmiyorum. Yani girdim 10 saniye sonra çıktım böyle. Girdim çıktım, girdim çıktım. Hani neye girdim, neye çıktım hala anlamıyorum. Baktım ki $200, $260 oldu.
aa dedim ben ne yapıyorum ya falan, böyle hani şoka girdim. Sonra bir daha işlem girmeye çalıştım fakat sistem izin vermedi. Meğersem bir kural varmış ve Amerika borsasında 25 bin doların altındaysa paranız sadece 3 işlem açabiliyormuşsunuz ve bu her hafta yenileniyormuş. Yani bir hafta içinde sadece 3 kere günlük alım satım yapabiliyorsunuz. Tribe girdim, 25 bin dolarım yoksa oynayamayacak mıyım, bu nasıl kural da falan, böyle çok üzüldüm. Sonra öğrendim ki bugün alıp işte bir hafta sonra satabiliyorum, 2 gün sonra satabiliyorum, 3 gün sonra satabiliyorum. Ben de tamam dedim, bunu da deneyeceğim. Ama hala ne YouTube videosu izliyorum, ne işte bunlarla alakalı strateji çalışmışım. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece önümde bir grafik var. Grafiğe bakıyorum ve böyle tahmin etmeye çalışıyorum. Neyse, pazartesi günü işte 3 günlük alım satım yaptıktan sonra gece saat böyle 11.45 gibi, piyasa 12'de kapanıyor bizim Türkiye saatimizle. Böyle saat 11.45 gibi, kimse de bana söylemiyor. Tabii ben de bilmiyorum. Şey deneyeceğim dedim. Ben bugün alacağım, yarın satacağım dedim. Acaba öyle işlem açabiliyor muyum? Ben bunu bir denemek istiyorum dedim. Hiç unutmuyorum. Gerçekten çok komik bir olaydı. 11.45'te bir kontrat aldım. Sadece bir kontrat alabiliyordum çünkü. Ve grafiğe baktım. Dedim ki bu herhalde düşecek ya böyle, ama hiçbir bilgim yok hala. Sonra diğer gün oldu. Piyasa açıldı. Piyasa öyle bir aşağıda açtı ki ben 700 dolar kazandım. Yani kontrat değerim çünkü 2 dolardan almıştım ve o 9 dolara çıktı. 9 eksi 2 7 olduğu için, bir kontrat da 100 dolar olduğu için işte 700 dolar artıdaydım. Ben böyle spordayım bir de, hani o kadar umursamıyorum ki, spora gitmişim saat 5.30. Hani insanlar genelde çünkü piyasa açılmadan önce otururlar bilgisayarlarının başına ve buna çalışma yaparlar. Benim tabii daha birinci günüm. Ben spordayım işte, eşimle birlikte. Böyle şey, şoka girdim yani. Şu an hala düşününce bile şeydeyim, böyle aa dedim Alican ne yaptık ben falan, böyle şeye girdim yani. Aa ben bu alana yöneleceğim dedim, ben yapabiliyormuşum falan böyle. Sonra tabii 2-3 gün geçti. Ben günlük alım satım yapamadığım için bunu bugün alıp yarın satmalı şekilde devam ettirdim. Çünkü bunu yapabiliyormuşuz. Bunun adına da one DTE diyorlar. İşte bugün alıp yarın sattığın. Ben öyle oynamaya başladım aslında. Tabii günlük alım satımlarım geldiğinde de onları da gün içinde alıp satıyordum. Fakat o 3 tane olduğu için böyle oynamaya başladım. O 700 doları 2 günde kaybetmez miyim? Tabii hiçbir strateji bilmiyorum. Hiçbir grafik okuması da yapamıyorum. Öyle kafama göre diyorum ki ya grafik çıkar, grafik düşer, grafik yükselir falan böyle. Öyle boş boş kontrat alıyorum. Bütün paramı sıfırladım. Bu bana çok büyük bir ders oldu. Sonra ben dedim ki ben bunu öğreneceğim. Kimse bana bunu öğretemeyecek. Ben bunu kendim öğrenmem gerekiyor. YouTube videoları açtım, full yabancıları izledim, Türklere baktım. Yani böyle deli gibi çalışmaya başladım. Sonra her hafta bir strateji denemeye başladım. Neyse, onu da diğer videolarda daha detaylı anlatırım. İşte bunun üstüne çalışmaya başladım diyelim ve tabii ki de artı olduğum hafta da oldu, çok eksi olduğum hafta da oldu. Ama serüvenim aslında böyle başladı. Yani ben 3 aydır bununla ilgileniyorum. Fakat öğrendiğim bir şey var ki aşırı aşırı stresli. Ben çok risk seven bir insanım. O yüzden mesela günlük alım satım yapıyorum veya bugün alıp yarın satıyorum. Çünkü ben risk seviyorum ve grafiği de iyi okuyabiliyorum. Şu an win rate'im, yani kazanma oranım ne onu bilmiyorum. Fakat bir Excel tablosu yaptım. Oraya tabii ki de işte giriş, çıkış, hangi tarihte aldım, hangi tarihte satıyorum. Bunların hepsinin datasını tutuyorum tabii ki de kendi bilgim için. Fakat öğrendiğim bir şey var ki, trading yapmak istiyorsanız gerçekten kendinizle savaş vermeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla psikolojik, yani psikolojik, full psikolojik bu arada. Çünkü öyle durumlar oluyor ki kontrat alıyorsunuz diyelim opsiyonlarda. Düşecek diyorsunuz mesela. Tam piyasa düşerken böyle bir yeşil atıyor, bir yukarı çıkmaya başlıyor ve siz diyorsunuz ki böyle panik oluyorsunuz ve daha fazla kaybedemem diye satıyorsunuz. Sonra piyasa bir daha düşmeye başlıyor ve o kontrat aslında 5x 6x yapıyor. Yani 500-600 dolar daha fazla yapıyor ve şey oluyorsunuz böyle, ya lanet olsun ya işte çıkmasaydım keşke, niye çıktım ki falan.
Sonra başka günde çıkmanız gereken yerde çıkmıyorsunuz ve o zaman eksi 500'lere düşüyorsunuz gibi düşünün. Yani psikolojik savaş çok vermeniz gerekiyor. Kendinizi iyi tanımanız gerekiyor ve grafiği iyi okumanız gerekiyor. Grafik karşınızda, o grafiğe sadık kalmanız gerekiyor. Panik yapmamanız gerekiyor. Bunları da diğer videolarda bahsedeceğim. Ama böyle. Niye böyle bir video çekiyorum? Çünkü ne Türkiye'de ne yabancı ülkelerde çok fazla video izlediğimi söylemiştim. Opsiyonlarla alakalı, işte bugün alıp yarın satımla alakalı bu tarz videolar görmedim. Kadın hiç görmedim. Yani Türkiye'de görmedim, yurt dışında tabii ki de gördüm. Fakat Türkiye'de bunları konuşacak bir kadın görmedim. Belki benim deneyimlerim, belki benim öngörülerim başka insanların işine yarar. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Evet, teşekkürler.